Yepyeni bir Flight Simulator 2020 videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza da hoş geldiniz. Karşınıza Inevius'in yeni çıkarmış olduğu, yeni piyasaya sürmüş olduğu Airbus A350-900 serisinde bulunan A350'miz bulunuyor. Turkish Airlines kaplamalı liverili uçağımız. Bugün sizlerle bu uçakın detaylarından bahsedeceğiz. Nasıl işte hazırlanır, APU vesaire sistemlerinden, elektronik sistemlerinden, bilgisayarlarından bahsedeceğiz. Uçağımız çok gelişmiş sistemlerle donatılmış bir uçak. Bu yüzden bunun detaylarından bahsederek size bu uçağı göstermeye çalışacağım. Hemen vakit kaybetmeden içeriye uçağımızın içine geçelim arkadaşlar o zaman. Uçağımızın kokpitine girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane geniş ve büyük ekran karşılıyor. İlk olarak göze çarpan. Bunun haricinde uçağımızın kokpiti bayağı güzel duruyor. Şöyle bir bakalım, şöyle bir göz atalım. Üst panelde nelerimiz varmış. ILS'ler onlar gözüküyor. İki tane Extended Power harici güç göze çarpıyor. Burada şu an ikisi de kullanılabilir durumda. Onun haricinde güneşlikleri hemen kendini belli ediyor. Şöyle gösterelim. Onun haricinde daha detaylı bakacağız. Uçağa göz atacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Uçağımızın sistemlerini açmaya, uçağımızı uçuşa hazır hale getirmek için yapmamız gerekenleri bakmaya. Yukarıdan öncelikle şurada bataryalarımızdan, akü anahtarlarımızdan başlayalım. Burada BAT 1, Emergency 1, Emergency batarya 2 ve batarya 2 olarak 4 tane batarya vermişler bize. Uçağımız 4 tane bataryasından oluşmakta. Bunları öncelikle batarya bir soldan sağa doğru batarya bir, batarya diğer, sonra batarya 3 ve batarya 4 olarak bunları açıyoruz arkadaşlar. Şöyle ekranları ve gücü yerine gelmeye başladı. Direkt sonradan Extended Power'larımıza geçiyoruz. Extended Power bir açıyoruz ve Extended Power 2 açıyoruz. Uçağımızın sistemleri, o ding ding sesleri gelmeye başladı. Şöyle yukarıya doğru geçelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, uçağımız ilk yüklemelerini yaptıktan sonra batarya voltajlarını kontrol etmek için arkadaşlar bataryalarımızı tekrardan kapatıyoruz. Şöyle batarya 2, batarya emergency 2, batarya emergency 1 ve batarya 1 olarak bunları kapattıktan sonra şu şekilde şöyle bir üst panele geçelim. Ama öncesinde şunları bir kontrol etmek istiyorum. Tamamdır. Şöyle bakabilecek miyiz? Burada arkadaşlar batarya voltajlarını kontrol etmek için mandal bulunuyor. Şöyle batarya 1'e baktığımız zaman 28.2, batarya 2 28.4, diğer emergency batarya 2 28.4, emergency batarya 1 28.2 olarak gözüküyor. Bataryalarımızın voltajlarının 25'in altında, 25 ve 25'in altında olduğu zaman şarj edilmesi, voltajların 25'in üzerine çıkarılması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa sıkıntı çıkarabilir. Öncelikle bunları kontrol ediyoruz buradan. Daha sonrasında şöyle tekrardan geçeyim. Tekrardan batarya 1, batarya emergency 1, batarya emergency 2, batarya 2 olarak bataryalarımızı geri açıyoruz. Batarya voltajlarımızı kontrol ettikten sonra arkadaşlar. Bu işlemi tamamladıktan sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere 3 tane batarya IRS seçicilerimiz var. Bunları nav pozisyonuna geçiriyoruz. Birinci IRS 1 nav pozisyonu, IRS 2 nav pozisyonunu aldık ve IRS 3 olarak nav pozisyonuna alıyoruz bunları. Bununla hallettiğimize göre şu kabin ve ekran aydınlatmalarına geçebiliriz. Şurada aşağıda görmüş olduğunuz üzere burada ayarlamalarını yapabiliriz. Şimdi bu ilk olarak şu düğmelerin, bu panellerin aydınlatmasının şeyi ayar düğmesi ama şu an güneş biraz
vurduğu için bunu fullleyeceğim ben. Siz artık kendinize göre ayarlarsınız. Daha sonrasında bu ana ekranların parlaklığını ayarlamak için şu görmüş olduğunuz düğmeyi fullliyorum. Bunların aydınlığını ayarlıyor. Bunu da fullledik. Daha sonrasında arkadaşlar kabinin yani üst kısmının parlaklığını kontrol ediyor. Şu görmüş olduğunuz kısmın şunun ayarlamasını yapıyor. Buna gerek yok. Zaten şu an gücümüz olduğu için bunu komple kısabiliriz. Onun haricinde şuradan da bunların bu ekranların yani sadece bu ekranın sadece bu ekranın ayrı ayrı aydınlıklarını parlaklıklarını ayarlamak isterseniz şunlar size yardımcı olabiliyor. Ama bunun haricinde hepsini birden yapmak isterseniz şu görmüş olduğunuz hepsini aydınlatıp şey yapabiliyor. Kısabiliyor. Şöyle yaptığımız zaman kıstı mı bu, açtı mı acaba, bunu merak ediyorum. Şöyle bir daha bir bakalım. Kısıyormuş bu şekilde. Bunu fullleyelim. Tamamdır. Şimdi gelelim uçağımızın bizi ilgilendiren daha çok şu kontrol menüsüne. Buradan uçağımızın bütün ayarlarına hakim olabiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz flight operasyon menüsünden arkadaşlar. Burada mission, documentation, performance ve utils olarak 4 menü ayırmış. Şimdi mission'dan flight operation menüye gelelim. Burada bize simbrief import demiş. Simbrief şeylerimizde bilgilerimizden buraya çekebiliyoruz bunu. Bunu buraya çekmemiz gerekiyor öncelikle. Hemen simbrief import diyelim buna. Evet, simbrief oluşturmuş olduğumuz uçuşun uçuş numarasıdır, flight number'ıdır. İşte nereden nereye olacağını burada direkt getirdi bize. Bu direkt bize otomatik olarak çekiyor arkadaşlar. Buradan direkt FMS'e gelelim. FMC'ye. Burada uçuş bilgilerimiz vesaire şimdi şey yapacağız. Onları göstereceğim. Şunları silelim. Burada ilk olarak statü demiş. Sahip olduğumuz uçak A350-900. Bunu gösteriyor bize. Onun haricinde fuel penalty yani yakıt cezası denilen bir şey var. Bunu ben tam hakim değilim. Burada da herhangi bir ceza mı gözükmüyor. Burada yani database yani veri tabanları, bilgi veri tabanlarının aktif olduğunu gösteriyor bize. Bu arada navigation'larımız geldi. Bir de daha önceden uçağımıza olan veri tabanı vesaire varsa bunları da buradan siliyoruz. Uçuşumuzla alakası olmayan bir şey olursa diye buradan delete dedik onlara da. Bunu da yaptığımıza göre şimdi uçuş başlatma kısmına, init kısmına geçebiliriz. Bunun için arkadaşlar iki yol var. Bir buradan tıklayıp init diyebilirsiniz. Buradan FMC birden aktive edildiğiniz zaman buradan gelebiliyorsunuz. Onun haricindeki yol göstermek için buraya açtım. Bir de şuradaki tuş kısmından init'e bastığınız zaman bu uçuş başlatma sayfasına gelebilirsiniz. İki şeyde kullanabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz üzere flight number, uçuş numarası, işte nereden nereye vesaire vesaire, buradaki uçuş bilgilerini, ana temel bilgileri doldurduğumuz yer. Bunları normalde önceki uçaklarda falan hani elle girmemiz gerekiyordu. İşte diğer bazı gelişmiş uçaklarda direkt aktarabiliyorduk. Burada da aynı şeyi yapabiliyoruz. Direkt bunları hiç elle tek tek uğraşmadan simbrief'teki verileri çekebiliyoruz. Buradan request dedik. Bunu dedikten sonra bir 3-5 saniye bekletiyor. Çünkü çekmesi gerekiyor arkadaşlar. Çektikten sonra panel geri geliyor. Buna tıklıyoruz ve insert dediğimiz zaman bütün bilgileri bize çekiyor arkadaşlar. Nereden nereye gideceğini, uçuş numaramızı vesaire her bir şeyi çekiyor. Kaç fitte uçmamız gerektiğini, işte cruise sıcaklığının ne kadar olduğunu kadar olan bütün her şeyi, datayı çekiyor bize. Bunu da buradan çektik arkadaşlar. İlk olarak bunu yaptığımıza göre şurada bir tuş var arkadaşlar. Buna 3 saniye veya da 5 saniye basılı tutuyoruz.
Bunu yapmamızın sebebi, daha doğrusu uçakta uçuştan önce herhangi bir şey, işte hata vesaire var mı? Bunu görmüş olduğunuz gibi normal dedi. Herhangi bir sıkıntı vesaire gözükmüyor uçakta. Bunu da kontrol etmiş oluyoruz. Diğer kısma geçebiliriz. Şimdi uçağımızın diğer fonksiyonlarını vesaire kontrol edeceğimiz yere. Şimdi buradan simbrief verilerini çekmiştik. Görmüş olduğunuz gibi işte nereden nereye gideceğimizi falan. Diğer kısma geçelim. Şuradan bir menü diyelim. Burada ayarlar kısmı var arkadaşlar. Burada uçağımızın sahip olduğu işte bazı ayarlar var. Onları kontrol edeceğimiz yer burası arkadaşlar. Buradan onlara bakabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi uçak demişti. EOC ayarları, equipment falan. Throttle ayarlarını yaptığımız yer, işte volumetrik kontrollerin olduğu, kabin seslerinin işte ayarlarını yapabildiği, harici 3D uygulamaların ayarları ve simülasyon ayarları da şöyle bir menü yapmışlar. Öncelikle aircraft demiş, uçağımızı şeyin ayarlarından bahsetmiş. Burada işte IRS align olma sürelerini falan demiş. Burada real hızlı anında olarak işte ayırmış bize. Bunları siz kendi isteğinize göre yapabilirsiniz arkadaşlar, ayarlayabilirsiniz. Bunlara da bir göz atalım sizlerle. Bir de eklemek istediğim birkaç bir şey var arkadaşlar. Burada bu uçağı şimdi Inibulis 2024 ve 2020 olarak iki versiyon çıkardı. 2024 versiyonunda uçakta olan bazı özellikler, işte kabinin tamamı, işte navigaf bağlantısı falan olsun, bunun gibi şeyler sadece 2024'te var. 2020'de bunlar yok arkadaşlar. Burada da işte navigaf vesaire bağlayabiliyoruz. Hani şey yapabiliyoruz ama burada terminal charge dediğimiz zaman arkadaşlar harici bir charge sistemi de var galiba uçağın. Bu 2020'de simüle edilmemiş, 2020 için yapmamışlar bunu. Daha sonra gelir mi bilmiyorum. Umarım gelir. Ama 2020'de yok, 2024'te var. Kabinin içinde aynı şekilde arkadaşlar. Kabinin tam versiyonu 2020'de yok, 2024'te var. Bu biraz üzdü biz açıkçası ama olsun. Bu haliyle bile 2020 için bayağı güzel bir uçak olmuş. Şimdi buradaki diğer şeylere tekrardan geleceğiz. Ondan önce bir uçağımızın apsunu vesaire sistemlerini, yolcu alınacak mı alınacak işte onları bir ayarlayalım. Ondan sonra oraya tekrardan dönüş yapacağız. Şöyle şuraya bir göstereyim. Watsim olsun, işte başka şeylerde olsun uçuş yapan arkadaşlar. Burada radyo paneli var. Buradan bu uçuş şeylerini ayarlayabiliyorsunuz. Ben Watsim vesaire üşümediğim için çok fazla kullanmıyorum bu radyo panelini. Buradan işte bu kanalları falan ayarlayabiliyoruz. Siz daha iyi bilirsiniz gerçi. O yüzden bir göstermek de istedim size burayı. Bu ATC frekanslarını ayarlama şeyleri de bu uçakta biraz daha değişikmiş anladığım kadarıyla. Onu da artık göz önünde bulundurursunuz diye düşünüyorum. Biraz daha farklı olmuş galiba. Ben zaten daha öncekilerde de çok fazla kullanmadığım için bu farklılıklar neymiş ne değilmiş pek bilemeyeceğim. Bunlarla ilgilenen arkadaşlar bunun farkına varacaktır galiba. Niye böyle yapıyor? Ben işte şunları açayım. Bunları ayarlayalım. Burada hoparlörlerimiz var. Şunları az kısayım. Dışarıdan işte ATC çağrıları vesaire onları duymamız için bu hoparlör ayarlama tuşları, bunları da kafanıza göre, keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunları da kontrol edelim bir, çalışıp çalışmadan nasıl bir ses duyabileceğiz ona bakalım. Onun için bir APU testi yapalım. APU'ya yangın testi. Şurada fire test diye bir düğme var. Diğer uçaklardan farklı olarak bunun üçünde tek bir düğmeye bağlamışlar. Bu biraz farklı olmuş arkadaşlar. Evet, sesi geliyor, ding 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 ding. Güzel, hoparlörümüz çalışıyor. Ses seviyesi de gayet iyi. Yangın testimizi yaptığımıza göre APU'yu başlatabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu uçak biraz daha akıllı ve son sistem bir uçak olduğu için burada APU şarteli ve startı, yani bunu bastıktan sonra normalde 3 saniye işte 5 saniye bekliyorduk, ondan sonra start verebiliyorduk.
Ama bu uçakta öyle bir şey yok arkadaşlar. Upmasters'ı bir şey bastıktan hemen sonra startı verebiliyoruz. Böyle bir özelliği veya güzelliği var uçağımızın. Bunu da söylemiş olalım. Upload'u başlatalım. Şimdi Apo'nun açılması biraz zaman alacak. Burada Apo'yu açtığımız zaman sistem sayfasında Apo'nun bilgi panelinin otomatik olarak açıldığını görüyoruz. Orada Apo'nun seviyelerini vesairelerini gösteriyor. Şimdi Apo'yu çalıştırma sebebimize gelelim biraz. Normalde Apo'yu hani ilk hemen başlatmayız ama biraz bundan bahsedelim. Apo'yu hemen açmamızın sebebi uçağımızda yolcuların işte uçağa bindikten sonraki 20 dakika boyunca uçakta kalacakları için burada hava sıcaklıkları işte -5'lere kaç demiş burada, -6 demiş de işte artı hani şu an 7 derece 8 derece hava. Bu soğuk havalar biliyorsunuz kışın. Uçağın içindeki havalandırma sistemlerini vesaire kullanabilmek için uçağı işte bu soğuk havalarda ısıtabilmek için veya da daha sıcak havalarda soğutabilmek için Apo'ya ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için Apo'yu kullanıyoruz arkadaşlar. Apo bu yüzden önemli bizim için. Şimdi Apo'muz enable olmuş mu? Enable olmuş arkadaşlar. Apo bilgimizi açabiliriz. Şuradan Apo bilgi açtık. Daha sonra example power'ını kapatıyorum. Şimdi bunu yapmamızın bir sebebi var arkadaşlar. Bunu yapmamızın bir sebebi de bu uçak harici güç bir yerine işte harbi güç yerine Apo'yu tercih ediyor. Bir de bunu kapattığımız zaman işte yer personeli daha güvenli operasyonlarına devam edebiliyor arkadaşlar. Bu biraz detaylı bir muhabbet, o yüzden çok fazla değinmeyeceğim buna. Sadece bunun böyle olduğunu biliyoruz ve uyguluyoruz. Şimdi Apo'muzu vesairemizi başlattıktan sonra arkadaşlar şu gerekli şeyleri de açalım. Emergency lights, ışıkları işte set falan bunları açalım ve şu flight operation menümüze gelelim. Burada gerekli olan şeylerimiz var. Birkaç yapacağımız bir şey. Şurada uçağımızın yükleme menüsü var arkadaşlar. Burada direkt SimBrief import dediğim zaman SimBrief'te yüklü olan SimBrief'te olan şeyleri bize veriyor, direkt otomatikman yüklüyor. Görmüş olduğunuz gibi işte total olarak yolcu kilogram, işte ekonomi sınıfındaki yolcular, ondan sonra işte first class vesaire olarak işte burada gösteriyor. Şimdi ben uçuş planı oluşturmadığım için burada bir şey gözükmüyor. Şimdi ben uçuş planı oluşturayım ve bunu burada tekrardan yükleyip görelim nasıl olacağını. Şöyle simülifimizi açalım. Simülifimiz açılsın. Şöyle flight diyelim. Inline kamus THY flight numaramız 15 dedik. Parçamız LTFM İstanbul Arrival'ımızda Losa Avusturya olsun. Uçağımız A150-900. Uçağımızın şimdi İnveç mesafesi saat 900. Cinayet dedik. Uçuş planımızı oluşturduk arkadaşlar. Şöyle uçuş planımız geldi. Şunu tekrardan kapattım. Simulif import dedim. Ve yükledik tekrardan. Bunu yaptıktan sonra set zero fuel rate dedik. Set fuel dedik arkadaşlar. Yolcularımız yükledi ve yakıtımız da yükledi. Bize verdiği yakıt kaçmış? 18 ton. 18.200 demiş. Burada da 18.200 olarak geldi arkadaşlar. Yolcularımız ve yakıtımız. Bunu GCS kullanarak da yükleyebilirsiniz. Buradan direkt hızlı bir şekilde yükleyebilirsiniz. Şimdi GCS'e de değineceğiz birazdan. Şimdi yolculara ve yükümüzü yükledikten sonra kalkış performansımıza şuraya bakalım.
buraya gelelim. Şimdi burada da uçağımız son sistem, yani sistemlerin bayağı güncel olduğu için arkadaşlar burada tek teklerle girmeye uğraşmıyoruz. Direkt Simrif'den senkronize ediyoruz arkadaşlar. İşte burada kalkış şeyimiz, havalimanımız LTFM pistidir. Ondan sonra işte metre 35 pist demiş, kaç metre olduğu vesaire burada direkt bize çekiyor. Burada da pistimizin işte kalkış yerimizin hava durumuyla alakalı olan kısım, burada bunu çekiyoruz. İşte rüzgardır, işte hava sıcaklığıdır, hava basıncıdır, pist durumu, kuru veyahut da ıslak, ondan sonra anti-ice kullanmayacağımız bunları burada flaplarımız falan gösteriyor. Şu an toga yapalım, biz toga ile kalacağız. Air condition, yani havalandırma sistemi demiş. Bunu off yapacağım, ben kullanmayacağım. Burada simülifimizden ayrıldıktan sonra bunları kontrol ettikten sonra complete diyoruz arkadaşlar. En son ondan sonra bir şey geliyor, kalkışta maksimum vesaire, bunları hesapladıktan sonra divanı bir boyutu FMS'e aktarabiliyoruz. Direkt performans sayfasına geçiyorum. FMS dediğim zaman buraya geldi. Şurada confirm to dediğim zaman buraya çekiyor arkadaşlar bilgilerimizi. Burada otomatik yapmalı birkaç bir şey var. Bunu demiştim, işte pist durumudur, flat durumudur. Artık bunları siz duruma göre kendiniz ayarlarsınız. Bu şekilde aktarırsınız buraya. Şimdi APU'yu açtık vesaire. Daha biniş başlamadı. Daha bekleyeceğiz bir yerde. İşimiz uzun dediğimiz zaman arkadaşlar, APU'nun fazla yakıt yememesi için, yakıtımızı fazla çarçur etmemesi için yukarıdaki bakım menüsünden şurada bir mod düğmesi var. APU ekonomi mod diye bir düğme var. Buna bastığımız zaman APU daha ekonomik çalışıyor ve yarı yarıya enerji tasarrufu yapıyor ve yakıtımızdan fazla yememiş oluyor arkadaşlar. Bunu da buradan yaptığımız zaman bayağı bir işimizi görecektir. Uçağımızda yeterli sıvı var mı? Motorlarımıza, frenlerimize, motor yağı, frenlerimize hidrolik yağı yeterli olarak var mı yok mu? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü bu önemli. Bu uçaklar biliyorsunuz uzun mesafeli uçaklar, uzun mesafelere uçuş yapılıyor. Bu uçaklarla kıtalar arası uçuşlar yapılıyor. Bu yüzden bunlar hayati önem taşıyor arkadaşlar. Motor yağı olsun, frenlerin hidrolik yağları olsun. Gerçekten önemli şeyler. Bu yüzden bunları kontrol edeceğiz şimdi. Şurada gördüğünüz HD dediği hidrolik kısmına kontrol etmek için tuşa basıyoruz ve burada hidrolik ekran bilgisinin olduğu ekran karşımıza geliyor. Burada görmüş olduğunuz üzere hidrolik seviyeleri gözüküyor arkadaşlar. Hidrolik seviyeleri şu an iyi gibi aslında. Yani şu biraz az, şu biraz daha fazla. Hani şunu doldurursak daha güzel olacak. Şimdi bunları şu yeşillerin arasına getirmemiz lazım, doldurmamız lazım tekrardan. Onun için buraya geliyoruz. Flight Operation dedik. Buradan Opposition dediğimiz zaman arkadaşlar şurada Aircraft'ta mıydı? Settings denildi. Burada bir yerde şimdi ayarlayacağız. Buradan bunları ayarlayacağız. Burada değildi galiba. Şu Management'da. Burada arkadaşlar. Burada hidrolik seviyeleri gözüküyor görmüş olduğunuz üzere. Buna bastığımızda arkadaşlar hidrolik servisi çağrılıyor ve hidrolik seviyelerini ayarlıyor arkadaşlar. Şu an aynı olmak isteği yarılar olduğu bunu ayarladı. Bir daha bir basmak istiyorum. Şimdi daha iyi. İkisi de yeşilin arasına geldi diyebiliriz. Hidrolik seviyeleri buradan kontrol etmiş olduk. Hidrolik seviyelerimizi kontrol ettiğimize göre şimdi motor yağı seviyelerimize bakabiliriz. Şuradan engine tuşuna bastığımız zaman engine sayfası geldi ama burada hiçbir şey gözükmüyor. Niye? Çünkü daha motor sistemlerimiz falan kapalı, açık değil ve yağ seviyeleri de gözükmüyor. Şimdi bunu ayarlamamız gerekiyor. Şimdi bunu kontrol edebilmemiz için bu sistemi manuel olarak açmamız gerekiyor. Bunun için de yine yukarıdaki bakım menüsüne, paneline geçiyoruz. Burada engine
işte Grand Power bu sistemin iki tane düğmesi var arkadaşlar. Bunları şöyle üst kapaklarını açıp şunları açıyoruz arkadaşlar. Bunları açtıktan sonra bu yağ menülerimizin geldiğini görüyoruz. Manuel olarak açtıktan sonra yağ seviyelerimizi burada 16.5'e 16.7 olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi normalde minimum yağ miktarı 12 litredir arkadaşlar bu uçaklarda. Burada bize 16.5 16.7 olarak vermiş, yani gayet iyi, ama biz tekrardan bir bu kontrol, yani size de göstermiş olmak açısından tekrardan bir kontrol ettiriyoruz ve fulllemiş olduk. 20'şer litrede doldurdu arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi fullledi. Motor yağı seviyelerini bu şekilde hidrolik ve motor yağı seviyelerimizi kontrol etmiş olduk ve görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi tekrardan kapatabiliriz arkadaşlar. Yani, kimi diyor ki işte bunlar açtıktan sonra 15 dakika sonra kendisini kapatıyor. Yani kapatmayabilirsiniz. Kimi de kapatmak daha uygun diyor. Biz kapatalım arkadaşlar. Ama isterseniz kapatmayabilirsiniz. Apu'yu da aynı şekilde prosedür aynı. Biz kapatalım ve devam edelim uçuş planı vesaire ayarlamamıza. Şu motor sayfasında motor şeyini kapatalım. Bunun da işimiz bitti. Burada kapılarımızın kapalı olduğunu vesaire görüyoruz. Şimdi buraya tekrardan bir dönelim. Bunun haricinde burada park frenlerinin çekili olduğunu, kanatların geri çekilmiş olduğunu görüyoruz. Burada flatlarımız, işte spoilerımız kapalı gözüküyor. Bunun haricinde burada akümülatörümüz var arkadaşlar ve akümülatörümüzün ucundaki şu ışıkların yeşil olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun haricinde işte bunlara yeşil değilse burada aju tekrardan gereklerini çağırıp şişirmemiz gerekiyor. Bunların tekrardan doldurulması için. Bunları kontrol ettikten sonra tekrardan bir dönelim buraya. Geri kalanını diğer bir videoda aktarmak istiyorum. Videolar çok uzun olabiliyorsunuz. O yüzden burada keseceğim şimdi. Diğer videoda geri kalan kısmı yapacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Bu video için bu kadar arkadaşlar.